1840 yılının Mart ayında Osmanlı Devleti Tanzimat dönemi çerçevesinde tüm idari işler için resmi olarak yeni bir takvime geçti. Ayın döngüsüne esas alan 354-355 günlük hicri takvim terk edilecek, yerine güneşin hareketlerini temel alan 365-366 günlük Rumi takvime geçilecekti. Yine hicreti başlangıç kabul edecek olan bu takvim, kökeni Roma'ya uzanan bir güneş yılı sistemine dayanıyordu. Peki Osmanlı Devleti ne sebeple böyle bir değişikliğe gitti? Bu takvimin kullanımı neleri değiştirdi? Hadi gelin beraber inceleyelim. Merhabalar arkadaşlar, Kentoloji'ye hoş geldiniz. Ben Can. Bu uzun aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. 3 senedir yeni içerik yok. Bula bula bu konuyla mı geri dönmeye karar verdin diyorsanız eğer, bakalım fikrinizi değiştirebilecek miyim? Takvim meselesi tarih boyunca insanoğlunun çözmeye çalıştığı ve cebelleştiği bir mesele olmuş. Binlerce yıl boyunca bir avuç değil belki yüzlerce takvim benimsenmiş. Hicri takvim gibi bazıları dini günleri ve kutsal zamanları belirlemek için düzenlenmiş. Oruç ne zaman tutulacak, bayram ne zaman başlayacak, zaman inançla ölçülmüş. Bazıları ise doğanın ve toprağın ritmini ölçmek için ortaya çıkmış. Ekim ve hasat zamanları, vergi dönemleri, zaman geçimle ölçülmüş. Fransız devrim takvimi gibi bazıları ideolojik bir kopuşun sembolü olmuş. Eski düzen silinip zaman yeniden yazılmaya çalışılmış. Zaman iktidarla ölçülmüş. Bazıları ise Maya takviminde olduğu gibi evrenin kozmik düzenini anlamaya yönelik olmuş. İnsan gökyüzünü okuyarak varlığını konumlandırmaya çalışmış. Zaman evrenle ölçülmüş. Ama bütün bu farklı amaçlara, inançlara, ideolojilere rağmen değişmeyen bir gerçek vardı. İnsan zamanı nasıl adlandırırsa adlandırsın, gökyüzü kendi düzenine göre hareket ediyordu. Ayın döngüsü kutsal günleri belirleyebilirdi. Fakat toprağın ısınmasını belirleyen ay değildi. Bayramların yeri değişebilirdi. Ama karın erimeye, birçok nehrin kabarmaya başladığı, günlerin uzadığı o an her yıl aynı yerdeydi. Ekim vakti, hasat zamanı, orduların yürüyüş mevsimi, vergi belirleme dönemi, hepsi farkında olunsun ya da olunmasın dünyanın güneş çevresindeki yolculuğuna bağlıydı. Çünkü hayat aya değil mevsimlere göre akıyordu. İşte bu nokta çok önemli. Çünkü takvim yalnızca zamanı ölçmez. Takvim üretimi düzenler. Takvim savaşı planlar. Takvim ekonomiyi senkronize eder ve zamanı düzenleyen gücü düzenler. Ve en azından Kuzey Yarımküre'de bu düzenin kalbi Mart ayıydı. Bugün Mart'ın ilk günü. Kış henüz tamamen bitmiş değil. Hava hala sert olabilir ama bir eşik aşılmıştır. Günler uzamaya başlamıştır. Toprak çözülür, nehirler taşmaya başlar. Ama şüphe yoktur. Doğa yön değiştirmiştir. Ve tarih boyunca bu yön değişimi sadece doğayı değil, insanların düzenini de etkiledi. Ordular yola çıkmaya Mart'ta hazırlanırdı. Çiftçi sabanı Mart'ta toprağa indirirdi. Vergi hesapları hasat takvimine göre Mart'ta düzenlenirdi. Devletlerin mali yılı çoğu zaman Mart ayında başlardı. Çünkü Mart sadece bir ay değil, bir başlangıç çizgisiydi. İşte bu yüzden Osmanlı Devleti 1840 yılının Mart ayında Tanzimat döneminin o büyük yeniden düzenleme arayışının bir parçası olarak zamanı da düzenleme kararı aldı. Ayın döngüsüne göre işleyen hicri takvim dini hayat için yeterliydi ama mali düzen için sorunluydu. Çünkü ay yılı güneş yılına göre her sene 11 gün geriye kayar. Ve bu kayma birkaç 10 yıl içinde vergi dönemlerini ve bütçe hesaplarını mevsimlerden koparır. Tarım ekonomisine dayalı bir imparatorluk için bu fark büyük bir düzensizlik anlamına geliyordu. Aslında mali işlerde güneş esaslı düzenlemeler daha önce de denenmişti. Fakat 1840'ta bu tercih resmi ve sistematik hale geldi. Rumi takvimin kabulü sadece teorik bir değişim değildi. Bu karar devletin işleyişine doğrudan etki etti. Öncelikle mali yıl 1 Mart'ta başlatıldı. Böylece bütçe hesapları her sene aynı mevsim döngüsüne oturtuldu. Vergi tahsilatı hasat sonrası döneme sabitlendi. Artık devlet gelir ve giderlerini mevsim kaymalarından bağımsız olarak düzenleyebiliyordu. Hicri takvim kullanılmaya devam etti ama daha çok dini alanlarda. Rumi takvim ise maliye, bürokrasi ve resmi yazışmalarda esas alındı. Bu, Tanzimat döneminin genel ruhuna uygundu. Merkezi idare güçlendiriliyor, mali sistem modernleştiriliyor, devlet daha öngörülebilir hale getiriliyordu.
zaman artık yalnızca kutsal günleri değil, devlet düzenini de barındırıyordu. Ve Osmanlı zamanı güneşe sabitleyerek idari istikrar arayışında önemli bir adım atmış oldu. Peki Osmanlı Devleti bu takvimi yürürlüğe sokarken neyi esas aldı? Rumi kelimesi zaten bize bir ipucu veriyor. Rum yani Roma. Bu takvim anlayışı yeni değildi. Kökleri çok daha eskiye, Roma Cumhuriyeti'ne dayanıyordu. Roma'da takvim yılı efsaneye göre Romulus tarafından kuruluşundan beri Mart ayında başlıyordu. Roma gibi askeri düzenin hayatın merkezinde olduğu ve dolayısıyla üretimin de bir o kadar önemli olduğu bir düzende tabii ki de takvim Mart ayında başlıyordu. Milattan önce 153 yılında siyasi sebeplerle yılbaşı Ocak ayına kaydırıldı ama Mart'ın tarihsel ve sistematik ağırlığı hiçbir zaman kaybolmadı. Fakat Roma Cumhuriyeti'nde daha sonra Osmanlı Devleti'nde de yaşanacağı gibi milattan önce 1. yüzyılda çok ciddi bir takvim krizine girildi. Ay esaslı eski sistem mevsimlerden kopmuştu. Yıl uzatılabiliyor, kısaltılabiliyor, siyasal çıkarlar uğruna her şeyle oynanabiliyordu. Dolayısıyla sorun yalnızca astronomi değildi. Sorun düzendi, sorun kontroldü, sorun güçtü. Ve M.Ö. 45 yılında Jules Caesar radikal bir adım attı. İskenderiyeli Sosigenes'in bilgilerinden yararlanarak yılı güneşe sabitledi. 365 günlük bir sistem kurdu, her 4 yılda bir artık bir gün ekledi. Zamanı hizaya getirdi. Bu sistemde tarihe Julian takvimi olarak geçti. Roma artık mevsimlere sabitlenmiş bir takvime sahipti. Ve bu güneş yılı sistemi 100 yıllar sonra Osmanlı'nın da benimsediği Rumi takvimin temelini oluşturacaktı. Ama tarihin ironisi bazen acımasızdır. Roma'nın takvimini düzene sokan adam bir Mart gününde tarihe gömüldü. Milattan önce 44 yılının Mart ayının idlerinde yani 15 Mart'ta Jules Caesar Senato binasında suikaste uğradı. Belki de bu yüzden Mart sadece mevsimlerin değil, tarihin de kırılma noktalarından biri. Bir sonraki bölümde o güne gideceğiz. 15 Mart'a. Mart idlerine. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içerik yayınlamama yardımcı olmak istiyorsanız lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.